İkinci günün sabahında kahvaltı için Times Square AVM'nin arka bahçesinde bulunan Cafe Libre'ye geldik. Şehrin gökdelenlerle dolu modern görüntüsüne müthiş tezat oluşturan bir mekan burası. Bu eski tuğla bina 1935 yılında iplik ve dokuma fabrikası olarak inşa edilmiş. O dönemden kalan tek fabrika olarak da Kore'nin kültürel miraslar listesine eklenmiş. Özellikle farklı çeşit kahveleri taze olarak deneyimleyebileceğiniz mükemmel kaliteli bir yer. Bir sonraki durağımız Hanel Park oldu. Burası World Cup Stadyum durağına yakın, yemyeşil ormanla çevrili yüksek bir park. Buraya gelince adının neden Gökyüzü Parkı olduğunu hemen anlıyorsunuz. Yukarı çıkmadan önce otoparkın içinde bulunan marketten kahvelerimizi aldık. Buradayken de ilk kez bu poşet kahveleri de deneyelim dedik. Kahvemizi aldık. Ben sıcak aldım. Kadir soğuk aldı. Merdivenler biraz yordu ama yukarı çıkınca çok güzel bir ormanla karşılaşacağız diye bekliyoruz. Çok önce geldiğim için ben de şu an nasıl görünüyor bilmiyorum. Buraya yürüyüş yolunu kullanarak uzun yoldan yürüyerek çıkabilir ya da bizim gibi 291 basamaklı bu merdivenlerden çıkarak yukarıdaki parka ulaşabilirsiniz. Ayrıca 2000 won'a tek yön binebileceğiniz shuttle servisi de mevcut, fakat shuttle kullanmayı düşünüyorsanız uzun bir sıra beklemeniz gerekeceğini şimdiden söylemek isterim. Yemyeşil ormanın önümüzde uzandığı bu manzaraya hayran olmamak elde değil. Kısa bir yürüyüşün ardından yukarıdaki ilk gözlem terasına varıyoruz. Shuttle kullananlar da burada iniyorlar. Gökyüzündeki beyaz bulutların yeşilin her tonuna sahip ormanla buluştuğu bu yerde yüksek binaların ve şehrin yoğunluğunun varlığını bir anlığına unutuyoruz. Parka girer girmez sizi kırmızı otların olduğu bu yer karşılıyor. Birçok Koreli aile çocuklarıyla birlikte buraya gelerek fotoğraf çekiliyordu. Yürüyerek çıkanlar için dinlenme alanlarının da olduğu bu yerde doğanın ve açık gökyüzünün keyfini doyasıya çıkarıyoruz biz de. Korece Okse denilen Pampas Otu Festivali'ne denk geldik. O yüzden park göz alabildiğine beyaz pampas otlarıyla kaplıydı. Yürüyüş yolları boyunca fotoğraf çekilebileceğiniz çeşit alanlar hazırlamışlar. Havanın güneşli olmasının da etkisiyle birçok Koreli bu parka gelmişti. Özellikle yaşlı acunma ve acuşiler hem yürüyüş yapmak hem de havanın tadını çıkarmak için buraya gelmişe benziyordu. Her köşesinde ayrı bir manzara olan bu parkta doya doya fotoğraf ya da video çekebilirsiniz. Han Nehri'nin ve şehrin büyüleyici manzarasını keyfini çıkarırken bir yandan da festival için hazırlanan canlı performansları dinleme fırsatımız oldu. O kadar merdivenden ve yürümeden sonra yorulduğumuzu hissedip biraz dinlenmeye karar verdik. Yukarıda bulunan marketten dondurmalarımızı alarak ağaçların altındaki banklara oturduk.
Biraz dinlendikten sonra yine merdivenlere giderek çıktığımız yerden geri indik. İnerken aşağıdaki ormanın büyüklüğünün bir kez daha farkına vardık. Zamanımız olmadığı için aşağıdaki ormanı gezme fırsatımız olmadı ama bir sonrakine mutlaka görülmesi gereken yerler listesine not aldık. Hanıl Park'ın yakınından otobüse binerek Yollin Songgyeon Meydanı'na doğru yola koyuluyoruz. 불안이 다가올수록 떨리고 초조한 당신. 불안을 이길 수 있는 사람은 Yollin Songgyeon Meydanı turistler arasında çok meşhur olmasa da kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Turistten çok Koreli ailelerin ve gençlerin olduğu bir yer burası. Burada bulunan 90 metre uzunluğundaki bu yapı ise Walls of Public Life anıtı. Üzerinde ve parkın diğer bölgelerinde sanatın birçok farklı dalından ünlü kişilerin çalışmaları yayınlanıyor. Çevresinde bir sürü sanat müzesi olan bu yerde isterseniz müzeleri de gezebilirsiniz. Ama hava güzelse bizim gibi çiçeklerin arasında yürüyüş yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Buraya geldiğinizde Kamgodang Caddesi'ni gezmeden sakın ayrılmayın. Burası turistlerin bilmediği gizli cevherlerden birisi. Sokakta karşılıklı olarak kurulmuş bir sürü küçük stand var. Hanbok kiralama hizmeti veren standlar da var. Gyeongbokgung Sarayı'nı gezmeden önce buraya gelerek hanbok kiralayabilirsiniz. Eğer hanbok giydiyseniz Kore'de birçok saraya ücretsiz girebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Biz de Kore'nin geleneksel lokumu diyebileceğimiz çilekli Jeondeuk cookie aldık. Kesinlikle gittiğinizde deneyin derim. Oradan yürüyerek Ikson-dong Hanok Mahallesi'ne geçtik. Buralarda zaten birbirine yürüme mesafesinde olan çok fazla yer var. Karaoke'ler, kafeler, mağazalar ve daha birçok güzel mekanın olduğu bu yerde bol bol eğlenip fotoğraf çekilmeyi unutmayın. Burası da geleneksel Kore köyü görünümünde tasarlanmış yapay bir mahalle. Bunun nedeni gerçek geleneksel mahallelerin koruma altında olması. Burası ise o geleneksel evlerin eşsiz tasarımlarını doyasıya denemek isteyen lokal ve yabancı gençler için tasarlanmış bir mahalle. Bukchon Hanok Mahallesi'ni sessizce gezdikten sonra buraya gelerek kahve içebilir ya da yemek yiyebilirsiniz. Ikson-dong'dan biraz yürüyerek Insadong Caddesi'ne geliyoruz. Gezmeye başlamadan önce Kerangbang denilen yumurtalı ekmeklerimizi alıp enerjimizi yeniledik. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Sevdikleriniz için hediye almak istiyorsanız kesinlikle buraya bakın. Bir sürü otantik hediyelik eşya dükkanları olan bir yer burası. Geleneksel Kore motifleriyle süslenmiş eşyalar ile tam olarak Kore kültürünü yansıtıyor. Bu cadde üzerinde Insadong alışveriş merkezi olarak geçen kocaman bir alan var. Meydanda küçük işletmeler standlarını açıyor. Çevresinde ise her katta onlarca mağaza olan aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Biz buradaki Line Friends mağazasını gezdik. Sizin için uzun halinde daha sonra yükleyeceğim. Burada Line Friends ve BTS karakterlerinin birçok farklı ürününü bulabilirsiniz. Buradaki BTS Hanbok serisi de kesinlikle mükemmel görünüyordu.
Diğer tarafta çift S harfiyle dikkat çeken Samjigil var. Burası alışveriş merkezinden ziyade pasaj gibi bir yer. El işi gibi ustalıkları olan zanaatçilerin küçük dükkanlarını gezebilir, hiçbir yerde görmediğiniz o otantik hediyeyi burada size özel şekilde yaptırabilirsiniz. Üstte 3, altta 1 katı olan bu pasaj hiç beklemediğiniz şeylerle dolu. Buraya da mutlaka zaman ayırın. Bir sonraki durağımız ise Chogyal tarikatının ana tapınağı ve Kore Budizminin merkezi olan Chogyesa Tapınağı. Burası yılın belirli zamanlarında özel günlere ve bayramlara uygun olacak şekilde süslenmekte. Tapınağa ilk girişte sizi sağda ve solda olan 4 büyük heykel karşılıyor. Bu heykellerin içeri girerken ölümlü dünyadan ruhlar alemine geçen insanların ruhlarını kötülüklerden koruduğu inanılıyor. Sonrasında geçtiğiniz bu köprü ise ruhlar alemine olan geçişinizi temsil ediyor. İçerisi mor ve sarı çiçeklerle süslenmiş heykellerle dolu. Ana girişte bulunan ağacın altında ve tapınağın farklı yerlerinde Buda heykelleri sizi karşılıyor. Hem sessizliği, hem temizliği, hem de çiçeklerin renklerinin insana yaydığı enerji çok farklı. Burada birçok Korelinin Buda'nın önünde eğilerek ibadet ettiklerine ya da gongu çalarak dua ettiklerine şahitlik edebilirsiniz. Renklerin bütünlüğünün verdiği dinginlikle burada yapılan peyzaj süslemelerini inceliyoruz. Bu serin sonbahar gününde resmen yeniden baharı yaşıyoruz. Tapınağın tam önünde bulunan bu ağaç 450 yaşından büyük bir Japon soforası. Bu ağacın kötü enerjileri mutluluk ve huzura dönüştürdüğü inanılmakta. Belirli günlerde bu ağacın altına sandalye ya da yer matı kurarak mantralar eşliğinde Buda'nın önünde toplu ibadetler yapıyorlar. Tapınağın önü 12 hayvanlı takvimi temsil eden heykellerle süslenmiş. İbadet eden insanlar olduğu için çok yaklaşmadan içerisini göstermeye çalıştık. İçeride 3 büyük Buda heykeli var. Soldaki nihai mutluluğun temsilcisi Batılı Buda, ortadaki Hindistan'da yaşamış olan geleneksel Buda ve sağdaki sağlığın koruyucusu Şifacı Buda. Dışarıda da K-pop Demon Hunters filminde de geçen kaplana benzer heykeller var. Bunlar Pabo Horangi ya da Chakkodo olarak adlandırılan Kore geleneksel sanatında önemli yere sahip olan koruyucular. Dünyanın her yerinden insana açık olan bu tapınağı özgürce gezebilir, hem kültürel hem de dini bir deneyim yaşayabilirsiniz. Tapınaktan çıkıp yürüyerek Gyeongbokgung Sarayı'na geçtik. Çevrede hanbok giyen turistler sayesinde zamanda geri gitmiş gibi hissediyoruz burada. Eğer sarayı daha önce hiç gezmediyseniz sabah erken saatte gelmenizi ve 2 saatten fazla zaman ayırmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hem saray çok büyük hem de her köşesinde fotoğraf çekilirken zaman nasıl geçtiğinin farkına varamayacaksınız. Biz daha önce birkaç kez gezdiğimiz için bu sefer sadece ön bahçesine girdik. Bu bahçeye girmek ücretsiz, siz de bizim gibi buraya gelerek bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz. O kadar gezdikten sonra çok acıktığımızı fark ederek akşam yemeği için sarayın hemen yanındaki lezzetli bir sushi evine gidiyoruz şimdi. Daha önce hiç sushi yemediyseniz ya da denediniz ama sevmediyseniz kesinlikle gelip burada yeniden denemelisiniz. Haritaya Hyoja-dong Chobap yazarak burayı bulabilirsiniz. Biz 2 kişilik menüden söyledik. 11 çeşit sushi, yanında karides kızartması, miso çorba, udon ve salatalarıyla gelen bir menü bu. Kesinlikle tıka basa doyacağınız kadar yeterli yemek var. Biz sushileri bile zor bitirdik.
olarak Gwanghwamun Meydanı'na yeniden giderek buradaki dev ekranları biraz izlemek için duruyoruz. O sırada Kanal A'nın ana haber bültenini canlı sunduğunu fark edip biz de dışarıdan izledik. Bu kadar kişinin önünde dikkatlerinin hiç dağılmaması çok etkileyici gerçekten. Kral Sejong heykelinin yanında son kez ortamın tadını çıkardıktan sonra artık çok yorulduğumuz için günü burada tamamlıyoruz ve otelimize geri dönmek için yola çıkıyoruz. Burası şehrin merkezi olduğu için ulaşım her yere çok kolay. Biz de metroyu kullanarak otelimizin olduğu Gangnam'a doğru yola çıktık. 3. günde görüşmek üzere. Dobojang!